İstila. Sabah olmak üzereydi. Yaşlı adam ve tüccar hiçbir şey konuşmadan çaresizce zamanın geçmesini bekliyordu. Şehirden kurtulmak için bir gece daha kralın eğlencesine katlanmaktan başka çare yoktu. Yaşlı adam altın kesesini çıkartıp tüccarın önüne koydu. Tüccar ne yaptığını anlamak için yaşlı adama baktı. Yaşlı adam bir süre idare eder dedi. Tüccar utanarak keseyi aldı ve yaşlı adama geri uzattı. Sana yeterince borçlandım zaten. Bunları alamam dedi. Yaşlı adam, mallarını kaybedeceğin için üzgünüm. Eve dönmek için bunlara ihtiyacın var dedi. Tüccar mahcup bir halde yaşlı adama baktı. Köyünden çıkarken yanına aldığı altınları malları almak için harcamak zorunda kaldığı için bu altınlara ihtiyacı vardı. Yine de yaşlı adamın altınlarını almaya gönlü el vermedi. Saygıyla altın kesesini yaşlı adamın avucuna bıraktı. Yaşlı adam çaresizce altınlarını geri aldı. Tüccar yaşlı adama teşekkür ettikten sonra bakliyat yığınlarının karşısına geçti ve olduğu yere çöktü. Gün ağarmış, güneş ışıkları çoktan ambarın içine girmeye başlamıştı. Başını ellerinin arasına alıp kendini sakinleştirmeye çalışırken bakliyatlara doğru giden bir karınca gördü. Çölde karşılaştığı karıncadan daha küçüktü ve biraz daha koyu renkliydi. Gözleriyle karıncayı takip etti. Karınca bakliyat yığınına doğru yaklaşıp ağzını açtı. Bir pirinç tanesini çenesinin arasına sıkıştırdı ve geri döndü. Tüccar karıncaya bakarken çöldeki karıncanın hediyesini hatırladı. Kuşağından keseyi çıkarttı. Kesenin ağzını açıp tüyleri eline dökmek için salladı. Tüccarın avucuna düşen tüyler güneşin ışıklarıyla parlıyordu. Yavaşça parmaklarının arasından alıp dokundu. Karınca burada olsa antenleri titrerdi diye düşündü. Aklından çöldeki karşılaşmayı geçirerek gülümserken yaşlı adamın çığlığıyla kendine geldi. Arkasını döndüğünde yaşlı adamın ona doğru geri geri geldiğini gördü. Kollarının ve bacaklarının kasılmasından korktuğu belliydi. Tüccar yaşlı adamın baktığı yöne doğru bakınca ardı gelmeyen bir karınca sürüsünün onlara doğru geldiğini gördü. Şaşkınlık içinde elindeki tüylere baktı. Karıncalar antenlerini titreterek yaklaşıyordu. Yaşlı adam sendeleyerek geri geri gidiyordu. Tüccar olduğu yerde kala kaldı ve hayranlıkla yanından geçen karıncalara baktı. Karıncalar ilerledikçe yaşlı adam geriliyordu. Karıncalar her yerden geliyor ve diğerlerine katılıyordu. Bu şekilde bakliyat yığınlarına kadar ilerlediler. Yaşlı adam daha fazla gidemedi. Karıncalar yaklaştıkça heyecanı yükseliyordu. Bazı karıncalar yanından, bazıları ayaklarının üzerinden geçerek bakliyat yığınlarında kaybolmaya başladılar. Yaşlı adam ve tüccar şaşkınlıkla birbirlerine baktı. Ne yapacaklarını bilemediler. Karıncalar çok hızlı hareket etmeye başlamıştı. Bazı karıncalar tek başına, bazıları yardımlaşarak çenelerine sıkıştırdıkları bakliyatlarla geri dönmeye başlamıştı. Diğerlerinin üstünden geçiyor gibi görünüyorlardı. Ama hiçbiri bir başkasına engel değildi. Ahşap kapının aralıklarından, ambarın görünmeyen deliklerinden ve göremedikleri birçok yerden karıncalar gelmeye devam ediyordu. Tüccar ve yaşlı adam ağzına bakliyat olan karıncaların çuvallara doğru ilerlediğini görünce onları takip etti. Karıncalar farklı çuvallara doğru yön değiştirdiler. İkisi de merak içinde gözlerini kırpmadan karıncalara bakıyordu. Karıncalar ağzındaki bakliyatları çuvalların içine bırakıp tekrar döndüler. Aynı anda binlerce karınca çuvallara tırmanıyordu. Tüccar ve yaşlı adam ne yaptıklarını anladıklarında gözlerine inanamadı. Tüccar hemen kendini toparladı ve bütün çuvalların ağzını açmak için hazırlandı. Yaşlı adam bunun gerçek olduğuna inanamıyordu.
uykusuzluktan hayal gördüğünü düşünüyordu. Hayal bile olsa yaşlı adam ve tüccar çok mutluydu. Binlerce karınca büyük bir hızla onlar için çalışıyordu ve bakliyat yağını giderek azalıyordu. Yaşlı adam tüccara baktı. Tüccar durumu kabullenmiş gibiydi. Yere kadar eğilmiş, parmaklarını birbirine sürerek eski dostunu görmeye çalışıyordu. Yaşlı adam dayanamayıp elleriyle yüzüne dokundu. Ellerini hissedebiliyordu. Rüya olmadığını kabullenmek istiyordu ama bu durumu bir türlü akla almıyordu. Tüccar heyecanla bağırdı. "Gözlerime inanamıyorum," dedi. Yaşlı adam fasulye çuvalına doğru yaklaştı. "Bu imkansız. Daha önce böyle bir şey görmedim." Sırasıyla bulgur, mercimek ve birkaç çuvala daha heyecanla göz attıktan sonra konuşmasına intikam almak istercesine devam etti. Bakalım kral bunu görünce ne yapacak? Tüccar hala karıncaları izliyordu. Çölde karşılaştığı karınca dostu aralarında olmalıydı. Yaşlı adam yeterince uykusuz ve yorgundu. Bu durum onu çok heyecanlandırdı. Daha fazla dayanamadı ve oturacak bir yer aradı. Her tarafta yürüyen karıncalara basmamaya dikkat ederek bakliyatlardan uzak bir köşeye geçti. Sırtını ambar direğine yaslayıp dinlenmeye başladı. Olanları uzaktan izlerken gözleri kapandı.